Eski şeyler böyle işte. Dizeller. Gır gır gır. Onun yerine hibrit alın. Koreli markaların ilk hedefi Avrupalı üreticiler kadar kaliteli otomobil üretmekti ki bunu başardılar. İkinci hedefse daha ileri teknolojiler. Bu bağlamda Kia Niro'yu bize sundu. Bu araç Hyundai Ioniq'in de kardeşi. Bakalım artıları ve eksileri neler? Niro'nun dinamik bir tasarıma sahip olduğu söylenebilir. Kızgın bir yüze sahip olan otomobilin ön bölümünde farlar ve kaplanburnu olarak adlandırılan panjurun yanında tampondaki sis farları ve hava girişleri farklı görünüme katkıda bulunuyor. Yandan bakıldığında 18 inç çaplı jantlar, mat renkli tavan rayları ve kromajlı kapı kolları gibi detaylar gözden kaçmazken çamurluk çevreleri ve kapıların altında siyah renkli plastik korumalar bulunuyor. Ruhsatında Station Wagon yazan aracın en köşeli tasarıma sahip bölümü olan arkasında şık bir spoiler, geceleri ilginç görünen yatay stoplar ve metalik gri detaylara sahip tampon dikkat çekiyor. Niro'nun boyutları ve bir hibrit olduğu göz önüne alındığında aslında bagaj hacmi çok ufak sayılmaz. Bununla birlikte bazı olumsuzluklar da yok değil. Özellikle de eşikler. Evet, 2 tane eşiğimiz var bu araçta. Bir tamponun hemen arkasında olan eşik. İkincisi arka koltuk sırtlıklarını asimetrik olarak yatırdığınızda elde ettiğiniz eşik. Bu eşikler bagajın zemini birazcık alçak olduğundan ve koltuklar da arka koltuklarda birazcık yüksekte olduklarından bizlerle birlikte oluyorlar ve hayatımızı zorlaştırıyorlar. Ama geriye kalan her şey neredeyse hayatımızı kolaylaştırıyor. Biz bagajın içerisinde kanca karşılıklarımız var. Kancalarımız ve 12 volt soketimiz yok. Yalnız 12 volt soketi demişken aracın içerisinde 3 tane 12 volt, bir tane de 220 volt soketi olduğundan bunu affedebiliriz. Onun dışında bagaj perdemiz gayet güzel çalışıyor ve hafif de sayılır. Ama çıkardığınızda gizleyebileceğiniz bir yer yok bagajın içerisinde. Gizleyebileceğiniz yer yok ama koyabileceğiniz bir yer var. Davlumbazların arkasına koyabiliyorsunuz. Fakat sabitleyemediğiniz için yolda sağa sola çarpabiliyor. Bagaj zemininizin altında yedek lastiğiniz yok ama lastik şişirme kitiniz var. Ve bir de avadanlık var. Ufak tefek eşyalar koyabiliyorsunuz. Onun dışında Kia bu araca bir tane bagaj koruması sermiş ki gayet kalın plastik bir bagaj koruması, şık da görünüyor. Ama üzerine koyacağınız şeyleri bir taraflara sabitlemeniz lazım. Yoksa onlar da sağa sola çarpıyorlar. Ha bu arada aracın en güzel özelliklerinden bir tanesi bagaj kapağının süper hafif olması. Saklama bölümleri konusunda çok zengin olmayan Niro'nun ön kapı cepleri çok geniş değil. Ayrıca arka kapılarda da sadece pet şişeler için yer açılmış. Orta konsolun altında temassız şarj tepsisi olarak da görev yapan cep bulunurken tavanda da gözlük kabı sunuluyor. Vites konsolunda bir çift bardaklık bulunurken ön kısımda bir çift 12 volt soketiyle birlikte AUX ve USB girişlerinin varlığı kullanışlılığı arttırıyor. Kol dayanağının önünde anahtar cebi yer alırken altında makul boyutlarda bir göz ve 12 volt girişi bulmak mümkün. Arka bölüm için sadece ön yolcu koltuğunun arkasında cep sunan Kia, bardaklıkları katlanabilir kol dayanağına yerleştirmiş. Ön koltukların arkasındaki bölümde de havalandırma ızgaraları ve 220 volt soket arkada oturan yolcuların kullanımına sunulmuş. Bütün kapı çekme kollarının ufak tefek eşyaları barındırabilmesi ise olumlu. Ön bölümde genişlik konusunda sorunu bulunmayan Niro'nun yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon simidi sayesinde sürüş pozisyonunuzu bulmak zor değil. Ayrıca yarı deri döşemeli koltukların sürücü tarafında elektrik kumandalı olması konforu artırmış. Niro çok büyük olmasa da arka koltuklarda C segmentinin standartlarını yakalayabiliyor. Bu bölümde sunulan diz ve baş mesafesi rahatsızlık yaratmazken neredeyse düz olan zemin sayesinde yolcuların ayaklarına takılan bir tünel de bulunmuyor. Bununla birlikte pillerin arka koltukların altına yerleştirilmesi nedeniyle oturakların alt kısmı tamamen doldurulmuş. Bu da topukların geriye çekilebilmesini engelliyor. Kia Niro'nun iç mekan kalitesi diğer C segmenti hatchback ve SUV'lerin kalitesini yakalayabiliyor. Birincisi üretim kalitesi gayet iyi. Hiçbir yerden tıkırtılar çıtırtılar gelmiyor. İkincisi malzeme kalitesi. Bildiğiniz gibi yukarıda yumuşak plastikler var. Aşağıya indikçe sertleşiyor bu plastikler. Yalnız aracın içerisinde garip şeyler de yok değil. Tasarım hiç de fena değil. Güzel görünüyor. Ama mesela klimanın ekranı kırmızı aydınlatmaya sahip.
Başka hiçbir yer kırmızı aydınlatmaya sahip değil. Bir garip görünüyor. Ha bu arada klimanın güzel bir özelliği de var. Aracın elektrik tüketimini azaltmak için sadece sürücüye özel bir klima ayarı bulunuyor. Burada driver only diye bir düğme var. Ona bastığınızda diğer üfleçlerden hava üflenmiyor. Sadece sürücüye üfleniyor. Güzel bir özellik. İlginç, garip özelliklerinden bir tanesi de Kia Hyundai grubunun bir hastalığı diyebileceğimiz far kumandaları. Far kumandaları nerede? Silecek kolunun ucuna yerleştirilmiş ve bu kol silindir değil. Dolayısıyla açtıktan sonra eğer sinyal verirseniz farı kapatabiliyorsunuz yanlışlıkla. Böyle bir durum olabiliyor. Üçüncü garip şey, ayak freni var araçta. Gördüğünüz gibi el freni yok. Elektronik olarak bile yok. Ayak freni var. Bu da bana garip geldi bu devirde. Dördüncü olarak da camları söyleyebiliriz. Ön camlar otomatik olarak açılıp kapanabiliyor tek dokunuşla. Fakat arka camlarda bu fonksiyon sunulmuyor. Yani şöyle bir bakıyorum da içerisi biraz fazla siyah geliyor yine bana ama bunu geçebiliriz. Çünkü yeterince ferah. Hem yüksek bir oturma pozisyonumuz var hem de tavanın iç kaplaması beyaz. Ha bir de sunroofumuz var ki bu da ferahlık katıyor diyebilirim. Türkiye'de 3 donanım paketiyle satılan Niro'nun incelememize konuk olan ekskluzif paketinde 18 inç çaplı jantlar, anahtarsız giriş ve çalıştırma, far ve yağmur sensörleri, sunroof, elektrikli sürücü koltuğu, ön koltuklarda ısıtma, ısıtmalı direksiyon simidi, alüminyum pedallar, çift bölgeli otomatik klima, 5 inç büyüklüğünde bilgi eğlence sistemi ekranı, Bluetooth bağlantısı, ön ve arka park sensörleri, geri görüş kamerası, elektrokrom iç ayna, yarı deri koltuk döşemesi, kablosuz şarj tepsisi, sürücü diz hava yastığı, 6 hoparlörlü ses sistemi ve hız sabitleme sistemi standart olarak sunuluyor. 2018 modellerde 7 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan Niro'nun 2017 model olan test aracında kullandığı 5 inç boyutlarındaki ünite biraz küçük kalmış. Ana menülerin kısa yollarından bazıları fiziksel düğmelerden oluştuğundan kullanım kolaylaşıyor. Ekran hassasiyetinin de çok iyi olduğunu belirtelim. Geri görüş kamerasının görüntüsünü de ileten bu ekran üzerinden ses sistemi ve araç bilgilerine de ulaşılabiliyor. Bluetooth, USB ve AUX bağlantılarına sahip olan sistemin Apple CarPlay ve Android Auto gibi bağlantı seçeneklerine sahip olmaması da biraz can sıkıcı olabiliyor. 6 hoparlör sahip ses sisteminin kalitesi ortalamalarda. Renkli ekrana sahip yol bilgisayarının kullanımı kolay ve buradan pillerin şarj yüzdesinden güç akış şemasına, sürüş karakterinizden menzilinize kadar birçok bilgiyi edinebiliyorsunuz. Kia Niro'nun gündelik kullanıma uygun olduğu söylenebilir. Neden diye soracak olursanız bir kere boyutları. Araç dışarıdan baktığınızda ince uzun görünmesine rağmen aslında Nissan Qashqai'den kısa bir otomobil. İçeri girdiğinizde pek de belli olmuyor. Sanki çok daha genişmiş gibi görünüyor. Bununla beraber bazı kör noktalarınız yok değil. Örneğin A sütunlarınız ince olsa da yatık tasarlanmış. Dolayısıyla ön çaprazda birazcık görüş probleminiz var gibi. Aynı şekilde arka çaprazda da C sütunları hafif böyle birazcık kalın tasarlandığı için bir probleminiz var. Küçük de olsa bir probleminiz var. Bagaj kapağı camı da çok büyük değil. Dolayısıyla arkayı çok rahat göremiyorsunuz. Neyse ki hem önde hem arkada park sensörleri var. Artı geri görüş kameranız da mevcut. Park manevralarınız problem olmayacaktır. Bu arada hemen otomatik şanzımana gelmek istiyorum. Araç bir hibrit olmasına rağmen CVT değil otomatik şanzımanı. İlginç bir şekilde çift kavramalı 6 ileri bir şanzımanı var ki bu sayede de yolda giderken sanki normal bir otomobil kullanıyormuşsunuz gibi, hani benzinli bir otomobil kullanıyormuşsunuz gibi gidiyorsunuz. Bu bence çok büyük bir keyif veriyor insanlara. Özellikle de performans bölümünde keyif verecek. Birazdan ona değineceğiz. Süspansiyon sistemi bence çok güzel ayarlanmış. Yani bir taraftan böyle çukurlara girdiğinizde ya bu çok yumuşak, büyük ihtimalle yüksek süratlerde doğru düzgün yol tutmayacak diyorsunuz ama tutuveriyor yani. Gerçekten çok güzel. 18 inç çaplı jantlara, 45 yanaklı lastiklere rağmen. Direksiyon sistemi bana birazcık hafif geldi. Hani şehir içerisinde tamam olabilir. Normal. Sonuçta hibrit araç şehir içerisinde daha çok kullanılacak ama biraz daha sert olması daha güzel olabilirdi. Koltuklar sert dolgu maddelerine sahip. Çok rahatlar. Özellikle de uzun yolda hiç yormayacaklardır sizi. Çok geniş oturma alanlarına da sahipler bu arada. Bunu da belirteyim. İzolasyon konusuna gelecek olursak. Şimdi motor sesi. Birincisi zaten benzinli motoru çok sesli değil. İkincisi benzinli motor neredeyse kullanım sürenizin yarısında kapatıyor kendisini elektrikli olarak diyorsunuz. Şu anda olduğu gibi mesela. Şu anda 50, 55, 60 km/s süratle gidiyoruz ve elektrik motoru devrede. Yeterince şarjınız varsa zaten hiç benzinli motorun devreye girmesine bile gerek yok. Gaz pedalıyla kumanda edebiliyorsunuz böyle girip girmeyeceğini pil bitene kadar. Lastik sesi izolasyonu ve rüzgar sesi izolasyonları C segmenti SUV'ler standardında. Yalnız bir şikayetim olacak. O da
camlar. Camlar birazcık ince tasarlanmış sanki. Bu nedenle dışarıdan ses alıyor. Dışarının trafik sesi size geliyor. Böyle yanınızda kamyon geçerken sanki içerideymiş gibi bir etki bırakıyor. Bu da pek hoş değil. Aslında izolasyon o kadar kötü değil ama işte camların izolasyonu çok iç açıcı değil maalesef. Kia Niro büyük ihtimalle uzun yolda size pek zevk vermeyecektir. Nedeni ise zaten görüyorsunuzdur şimdi. Bir, aracın ağırlığı çok düşük değil. İkincisi, gücü çok yüksek değil. Aslında gücü ve torku çok kötü değil ama yani verilere baktığınızda hem hızlanma hem de maksimum süratte öyle ahım şahım veriler gelmiyor karşınıza maalesef. Ama bunun dışında biliyorsunuz hibrit aracımız ve elektrik motoru var bir tane. Bu elektrik motoru sayesinde düşük süratlerde özellikle sıfırla böyle 70-80 arasında hızlanmalar büyük bir sürpriz yaşatıyor sizlere. Çünkü araç konfor odaklı ve tüketimi düşürmeye odaklı programlanmış. Şanzımanı da böyle. Daha önce söylediğim gibi 6 ileri vitesli çift kavramalı bir şanzımanı var. Şanzıman da böyle ayarlanmış. Yokuş çıkarken bile gazı böyle 4'te 3'üne kadar basmadığınız sürece vites küçültmüyor. İlginç bir şekilde. Peki vites küçültmeyince nasıl yürüyor derseniz elektrik motoruna abanıyor. Ki bu da biliyorsunuz yüksek tork sunan bir motor. Gayet güzel çekiş sunuyor. Tabii belli bir yere kadar yani 100 km/saatten sonra öyle vay diyecek şekilde hızlandırmıyor maalesef elektrik motoru da. Ondan sonra biraz bağırmaya başlıyor motor ve hızlanmanız da yavaşlıyor. Ama o sürete kadar özellikle şehir içerisinde çok atik bir araç. Artı spor modu da var şanzımanın. Buradan manuel modu alabiliyorsunuz. Manuel modu aldığınızda zaten otomatik spora geçiyor. Devirler artıyor. Bu arada devir göstergeniz bulunmuyor ama devirlerin arttığını duyabiliyorsunuz. Motorunuz çalışmaya başlıyor, benzinli motorunuz ve artıyor devirleriniz ama buradan da vitesleri değiştirdiğinizde öyle takır salisede değişmiyor. Birazcık sürüyor viteslerin değişmesi ki. Şunu da belirteyim bu arada. Araçta CVT kullanılmamasına rağmen bu çift kavramalı şanzıman öyle bir ayarlanmış ki sanki CVT varmış gibi. Hakikaten hiç sarsıntı yok vites geçişlerinde. Bilerek ayarlamış Hyundai Kia grubu bunu. Belli oluyor. Daha önce belirttiğim gibi direksiyon sistemi bence çok hissiz ve yumuşak. Sportif sürüşlere pek gelmiyor. Süspansiyon sistemi ise geliyor ilginç bir şekilde. Zaten araçta standart olarak Michelin Pilot Sport 4 lastikler sunuluyor. Gayet güzel yol tutuyorlar. 225 tabanlar, 45 yanaklılar. Dolayısıyla zorlamaya geliyorlar. Artı süspansiyon sistemi de ortalama sertlikte. Aracın çok yüksek olmaması artı pillerinin de arka koltukların altına alınması sayesinde ağırlık merkezi bayağı bir alçakta. Bu sayede virajlara girdiğinizde özellikle çok güzel yol tuttuğunu görüyorsunuz. Bu arada yeri gelmişken uzmanımıza bağlanıyoruz. Şimdi sendeyiz Erkut. Teşekkürler Onur. Arkadaşlar merhaba. Bizler fark etmesek de motor kaputumuzun altında çok yüksek bir sıcaklık var. Şehir hayatındaki durkak trafikte, yaz aylarındaki uzun yol seyahatlerimizde, hatta katıldığımız bir hafta sonu pist etkinliğinde motorumuz çok yüksek sıcaklıklara maruz kalıyor. Bu yüksek sıcaklıklar motor bileşenlerimize zarar vermekte, beklenmedik arızalara ve onarım maliyetlerine yol açmakta. İşte bununla baş etmenin bir yolu var. Son 4 yılın şampiyonu Mercedes-AMG Petronas Formula 1 takımıyla birlikte geliştirilen Syntium CoolTech teknolojisi. Syntium CoolTech ürünleri motorunuzdaki yüksek sıcaklıkla başa çıkar, motorun bileşenlerinizi korur ve motor performansınızı arttırır. Arkadaşlar bana sormak istediğiniz sorular varsa aşağıdaki mail adresinden ya da videonun yorum bölümünden ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, Erkut'a çok teşekkür ediyoruz. Bilgilerimizi aldık ve incelememize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu direksiyon sistemi bence yazık etmiş bu araca. Şu elektrik motorundan bir 50 beygir güç, bir 100 Nm tork daha alınabilse, bir de şu direksiyon sistemi de biraz daha sert olsa gayet zevkli sürüşe sahip olan bir araç olabilirdi bu. Bu arada hemen pedallara gelelim. Pedallar tipik hibrit araç pedalları. Onu hemen söyleyeyim. Bu ne demek oluyor? Hem gaz hem fren pedalı ilk 1/3'lük dilimde sanki yoklarmış gibi. Birincisi gaz pedalı ilk 1/3'lük dilimde şöyle bastığınızda acaba küçültsem mi vitesi, elektrik motorunu devreden çıkarsam mı, ne yapsam ne etsem diye düşünüyor. Fren pedalı da aynı şekilde ilk 1/3'lük dilimde yani ne kadar şarj etsem acaba pilleri, şarj etmesem mi, ne yapsam ne etsem diye düşünüyor. Daha fazla bastığınızda dur ya bir fren yapacaktık diyor. Dolayısıyla her ikisi de şehir içi kullanımına çok uygun. Şehir dışında kullanacaksanız biraz alışmanız lazım. Bayağı bir basmanız gerekiyor her ikisine de. Gerek hızlanmak için, gerek yavaşlamak için. Neyse ki ağırlık merkezinin düşük olması sayesinde artı ağırlığı da yüksek dedik ama yani sonuçta 1,5 ton civarında. Hani daha ağır C segmenti SUV'lerde bulunuyor özellikle premium segmentte. O nedenle 4 tarafta da disk frenler olduğu için kötü değil frenlemesi, onu söyleyeyim. Ama biraz alışmanız gerekiyor bu pedala. Koltuklara gelelim. Çok rahat demiştik. Isıtması var. Sürücü tarafı elektrikli ama maalesef yan destekleri pek iyi değil. Zaten çok genişler. Ben bile içinde oynuyorum bu koltukların. Yan desteklere gelene kadar bile oynuyorum. Bu nedenle öyle çok sportifliğe, virajlara vurmaya gelmiyor bu koltuklarda maalesef. Yani özet olarak
sportif bir araç olmadığını söyleyebilirim ama şehir içerisinde bütün beklentilerinizi karşılayacak, buna da emin olabilirsiniz. Kia Niro'yu benzinli motoru ve ağırlığına bakıp yargılamamak gerekiyor. Hibrit sistem sayesinde özellikle şehir içerisinde harikalar yaratabilen aracı kullanırken devir göstergesi yerine güç kullanım tablosu yer alması sayesinde sürekli ekonomi gözetleyerek ilerleyebiliyorsunuz. Bir yerden sonra küçük bir oyuna dönüşen düzenek sayesinde tüketimde çok yükselmiyor. Kia Niro'nun sunduklarına bakacak olursak fiyatları makul karşılanabilir. Tamamında aynı hibrit ünite ve şanzıman kullanan araçlar 2017 model yılı için 155.300 liradan başlayan fiyatları sunulurken bu model yılının en yüksek fiyatlı üyesi olan test aracımız 166.900 liraya alıcı bekliyor. 2018 model yılında ise bu aralık 163.500 ile 176.500 lira arasında değişiyor. Niro'nun olumsuz yanlarını bulmak gerçekten çok zor. Belki performansa düşük diyebilirsiniz ama sonuçta bu bir performans otomobili değil. İçeride sunulan dokunmatik ekran da 2018 modellerde büyüdü. Vallahi ne diyebiliriz? Sunroof yerine açılabilir panoramik cam tavan gelebilir. Bir de izolasyonu iyileştirilebilir belki. Başka bir sorununu görmedim ben. Uygun fiyata SUV'msi bir hibrit araç arıyorsanız Kia Niro sizin otomobiliniz olabilir. Dış ölçülere baktığınızda iç mekan gayet geniş denebilir. Ayrıca donanım da gayet güzel. Zaten hibrit bir otomobil olduğu için tüketimi de düşük. Artı 5 yıl ve 150.000 kilometrelik bir garantisi var. Daha ne olsun ki? Neyse şimdi performanslı kullanıma gelelim. Sevgili Gökhan, tek çekim yapıyorum. Ağırlık merkezi. Burayı bir daha alalım. 100 Nm tork daha alınsa, direksiyon sistemi de daha sert olsa. Isındı ya. Şu direksiyon sistemi de bir sertleşse. Abi yapma be. Öf. Eski şeyler böyle işte. Dizeller. Gır gır gır. Onun yerine hibrit alın. Kia Niro'nun iç mekan kalitesi diğer bu kadar. Bütün düşündüklerimi söyledim ben.